Nefesinizi en fazla ne kadar süre tutabilirsiniz? Dünya şampiyonu olan Şahika Ercümen bunu hareketli haldeyken su altında 3,5 dakika, hareketsiz halde olduğunda ise 6 dakikaya kadar yapabiliyor. Başlangıç için kendisinden biraz bahsedecek olursam 1985'te Çanakkale'de doğmuş, Başkent Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü mezunu, sualtı hokeyi oyuncusu ve aynı zamanda serbest dalışçı. Buradan bakıldığında hayatında çok güzel şeyler olmuş ve çok başarılı olmuş gibi algılanıyor değil mi? Elbette başarılı olmuş ama hayatında yaşadığı bazı dönüm noktaları ile alakalı bu videoda size detaylar vereceğim. Wikipedia'yı açtım, Wikipedia'dan da kontrol ettim ancak orada bulunan bilgiler açıkçası normal başarılarıyla alakalı dümdüz bilgiler. Burada bunlara sadece göz kırpacağız ve kendisinin hayatından verimliliğe dair neler çıkarabileceğimize bakacağız. Hazır mısınız? Hadi başlayalım. Öncelikle yapmış olduğu sporlara bir göz atalım isterseniz. Sualtı hokeyi dediğimiz şey Kanada'dan da bildiğimiz buz hokeyinin suyun altında yapılan versiyonu. Karşı kaleye suyun altında havuzun dibinde gol atmaya çalışıyorsunuz bir disk sayesinde ve kendi kalenizi korumaya çalışıyorsunuz. Yani anlaşılacağı üzere agresif bir spor. Serbest dalışçılık ise bunun tam aksine daha sakinliğin ön planda olması gereken ve verimliliğin çok ön planda olması istenen bir spor. Tek nefeste en büyük derinlik, en uzun mesafe ya da en uzun süreyi kat etmeniz gereken bir su altı aktivitesi olarak geçiyor serbest dalışçılık. Şahika Ercümen'in hayatına geri dönecek olursak da kendisi Çanakkale'de doğup büyümüş, alerjik astım hastalığından dolayı ne yazık ki okul zamanı geldiğinde okula bile gidememiş bir insan. Evinde bulunduğu bu süre içerisinde en çok sevdiği şeylerden birisi olarak su altı dünyası ile alakalı olan ansiklopedileri gösteriyor. Aynı zamanda kendisi oradaki canlılarla birlikte vakit geçirme konusunda çocukken, astım hastasıyken ve dışarıya bile çıkamazken, okula bile gidemezken hayaller kuruyor ve hatta deniz kızı olmayı bile düşünüyor. Çanakkale bildiğiniz gibi İstanbul'a ya da diğer büyük şehirlere kıyasla çok daha küçük bir yer. Buradaki doktorlar ne yazık ki kendisini tedavi edemiyorlar ve en sonunda İstanbul'a gitmelerini tavsiye ediyorlar. Şahika'nın hastalığını biraz daha hafifletecek bazı tedaviler uygulanıyor ve bu sayede kendisi artık okula gidebilmeye geç de olsa başlıyor. Anadolu Lisesi kazanıyor ancak gittiği güzergah yol rüzgarlı bir yol olduğu için ve kendisinin de ne yazık ki bağışıklığı düşük olduğu için ailesi okuldan bile istersen seni alabiliriz diyor. Çünkü Şahika onların tek çocuğu. Ancak kendisi okumaya istekli bir insan olduğu için okuluna devam etmek istiyor. Bir gün okul gezisiyle Yelken Kulübü'nü ziyaret ediyorlar. Kulübü ziyaret esnasında yelkencilere bakınırken bir taraftan da Şahika'nın gözüne denizin dibine batıp çıkan insanlar çarpıyor. İlgisini çekiyor ve oradan gerekli izinleri aldıktan sonra yanında da getirmiş olduğu ekipmanları giyiyor. Bir deneme dalışı için onların yanına gidiyor. Bu anı anlattığı esnada Şahika şunları söylüyor. Nefesim adeta bitmiyordu. Ben de gidebileceğim kadar ileriye doğru gittim. Çıktığım esnada ise herkes şaşırmıştı çünkü orada bulunan profesyonel sporcuları dahi geride bırakmıştım. Bunun akabinde bu spora başlaması için Şahika'ya teşviklerde bulunuyorlar. Bir taraftan okula gitmekte dahi güçlük çeken, doktorların spor yapamaz dediği Şahika, diğer tarafta çocukluğundan beri su altı dünyasına girmek istiyor ve buna açılan bir kapı gördüğü için de buradan içeriye girmek istiyor. Başlarda o yüzden ailesinin rahatsız olmaması adına onlardan gizli bir şekilde bisikletini alıp deniz kıyısına gidip antrenmanlarını bu şekilde gerçekleştiriyor. Ancak iş profesyonelleşmeye başladığında ise artık Şahika oturup ailesiyle bazı ciddi konuşmaları yapmak zorunda kalıyor. Doktorların sağlığına kötü geleceğini söylediği sporu yapmaya devam ettikçe kendisini daha da iyi hissetmeye başlayan Şahika başlarda 15-20 metrelere dalarken şu anda 100 metrenin dahi ötesine dalabilen sporcular arasına girmiş durumda. Üniversite sonrasında tüm üniversite boyunca hayalini kurduğu dünya rekorunu bu alanda kırma isteğini tekrardan gündeme getiriyor ve profesyonel bir sporcu olarak ilk yaptığı şey doğal olarak bir sponsor arayışına girişmek oluyor. Ancak bir türlü sponsorlar sayesinde gereken parayı denkleştiremiyor. Bunun üzerine Fear Factor isimli yarışmaya katılıyor. Ben de dahil izlerken diğer insanların ya bunlar bu işi nasıl yapıyorlar ya dediği o yarışmayı 3 aylık bir maratonun sonunda kazanan Şahika eline geçen bütün parayı Avusturya'daki rekor denemesi için harcamaya girişiyor. Yarışmayı eğer ki izleyenleriniz varsa orada olanları görmüşlerdir. Bununla alakalı olarak Şahika
şunu söylüyor. Kafamdaki hedef ile kıyaslayınca bunun bir çerez olduğunu gördüm ve hedefim o kadar büyüktü ki Fear Factor yarışmasında benden beklenen performansı rahatlıkla sergiledim ve yarışmayı kazandım diyor. Avusturya'da yapılacak rekor denemesinin detaylarına gelecek olursak da 30 santimetrelik bir buz tabakası oyuluyor, sporcu içerisine giriyor ve belli bir süre oradan tek nefeste yüzüyor ve ikinci açılmış olan delikten dışarı çıkması gerekiyor. Ve bunu tek bir nefesle yapması lazım. Rekor o zamana kadar kadınlarda 70 metre, erkeklerde ise 100 metre. Şahika'nın hedefi ise 100 metreyi de geçerek hem erkekler hem kadınlar rekorunun sahibi olmak. Rekor denemesinin tarihi yaklaşırken de Şahika 100 metreleri ucu ucuna geçebilir hale geliyor. Ancak Alman bir sporcu geliyor ve bu 100 metrelik olan erkeklerin rekorunu 108 metre olarak kırıyor. Şahika'nın oradaki performansı ne yazık ki 108 metreyi geçmeye yeterli değil. Pratikte de teorikte de yaklaşık 2 hafta kalmış olan bu rekor denemesi süresince bu performans artışını gösterebilmesi de çok mümkün görünmüyor. Ancak kendisi ilerleyen yıllarda o zamanları anlatırken şunları söylüyor. Ben galiba orada limitlerin insanın zihninde olduğunu keşfetmeye başladım. Bu noktada ana odaklanabilmek, konsantrasyon ona oldukça yardımcı olduğunu söylüyor ve rekor günü geldiğinde 110 metreyle Guinness Rekorlar kitabına adını yazdırıyor. Su kirliliği ile alakalı toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla Şahika pandemi zamanı İstanbul'da Marmara Denizi'ne giriyor ve bir sürü plastik atıkla maskeler buluyor. Aynı zamanda araştırmacılara da dalış konusunda destek olan Şahika Ercümen, Antarktika'da altını çiziyorum insan dahi gitmeyen kıta olan Antarktika'ya gidiyor, oralardan bazı örnekler topluyor. Bunları yapmasının sebebi dünya genelinde suda ciddi bir kirlilik yaratan mikroplastiklerin varlığını kontrol etmek. Ve ne yazık ki Antarktika'da, tekrar altını çiziyorum, insanların yaşayamadığı bir kıta olan Antarktika'da dahi mikroplastiklere rastlandığı görülüyor. Peki nedir bu mikroplastikler ve bizim hayatımıza olumlu olumsuz etkileri nelerdir? Bir kere mikro ve plastik diye ayırdığımız zaman mikro yani küçük ölçekli plastikler olduğunu anlamak mümkün. Bunlar genellikle fabrika atıkları dolayısıyla deniz ve okyanuslarımıza karışıyor. Yani şimdi anlatıyorsun da bunlar deniz ürünlerini yiyen insanlar için önemli. Benim için ne önemi var ki, ben her zaman 20 liralık dolduruyorum kardeşim diyebilirsiniz. Peki size dünyadaki oksijeni bitkilerden bile çok daha fazla bize sağlayan bir canlı bundan olumsuz etkileniyor, hatta hayatını kaybediyor desem? Planktonlar. Ne yazık ki kendileri gibi minik olan mikroplastikleri yiyecek sanıp yiyorlar ve daha sonrasında ölümle burun buruna geliyorlar. Şimdi Şahika Ercümen'e geri dönecek olursak, kendisinin hep başarılarından ve güzel güzel yaptığı işlerden bahsettik ama bu insan hiç mi başarısız olmadı? Elbette başarısız oldu. Hatta öyle bir başarısızlık ki bu canlı yayında rekor denemesi yaptığı esnada oldu ve bir baygınlık geçirdi. 100 metre paletsiz ilk defa dalışı esnasında canlı yayın yapıldı ve derine daldı. Yukarıya doğru çıkarken yaklaşık 5 metre kaldığı esnada bir baygınlık geçirdi. Peki bunun sonrasında ne yaptı Şahika? O gün anlatırken söylediği şeyler şu şekilde: o gün bir enkaz gibiydim ancak şampiyonluklarımdan bir öğrendiysem bu gibi başarısızlıklarımdan 10 öğrendim. Şimdi şampiyonluğundan da bahsettik, başarısızlığından da bahsettik ancak onun yaptığı bu spora ilgi duyabilecek insanlar bu videoyu izledikten sonra araştırmak isterlerse onlara da biraz daha destek olmak adına şöyle birkaç tane bilgi vereyim ki kendisinin nasıl bir psikolojiyle denizin altına, okyanusun içerisine girdiğini anlayabilirim. Kendisinin verdiği örnekle futbol sahası kadar büyük olan ciğerlerimiz derine indikçe bir tenis topu kadar küçülüyor. Damarlar daralıyor, nabız 30'lara kadar düşüyor ki bir insanın, normal yetişkin bir insanın normalde dakikadaki nabzı ortalama 70 civarındadır. Bunun dışında vücuttaki kan dolaşımı sadece kalp ve beyin gibi hayati organlara veriliyor. Ne kadar verimli olmanız lazım orada bir düşünebiliyor musunuz? Ufacık bir hata yapmanız halinde oksijen tüketiminiz artar ki çok fazla düşünürseniz oksijen tüketiminiz artıyor. Bunun akabinde denizin içerisinde nefessiz kalıp baygınlık geçirebilirsiniz ve daha da kötü şeyler de olabilir. Tüm bu araştırmaları yaparken Şahika'nın birçok videosunu izledim ve beni çok etkileyen bir özelliği oldu.
her ne şartta olursa olsun sakinliğini bir şekilde korumayı başarıyor. Başlangıç olarak yaptığı spor sualtı hokeyi. Bu agresif bir spor ve bu sporun içerisindeyken sürekli nefes alıp batıp çıkıp işte kalenizi korumaya çalışıp rakip kaleye, tabiri caizse şimdi orayı bilmiyorum ama gol atmaya çalışıp ilerlemeniz gerekiyor. Şu anda devam ettiği spor olan serbest dalışçılıkta ise durum tam tersi. Burada yaptığınız şey kontrolünüzü, sakinliğinizi koruyup elinizden geldiğince nefesinizi idareli bir şekilde, verimli bir şekilde kullanmak zorundasınız. Buradan çıkarabileceğimiz ders verimlilik anlamında ne olabilir diye düşündüğümüz zaman sizden küçük bir şey yapmanızı isteyeceğim lütfen. Gözlerinizi kapatın. Şu anda kendinizi doğanın içerisinde, bir ormanda, bir vadinin içerisinde düşünün. Ancak kıyafetleriniz yok. Etrafınızda teknolojik bir alet yok. Yanınızda başka hiç kimse yok. Bu tip bir çıkmazda kaldığınızda beyninizde akıl yürütmeyi, planlamayı sağlayan kısım devreye giriyor. Bu ön beyniniz oluyor, frontal lob. Ancak buranın çok enteresan bir özelliği daha var. Stres yaşadığınızda, kaygılı olduğunuz zaman yine aynı bölge ağrıyor. Yani aslında stresinizin, kaygınızın kaynağı da bir nevi orası diyebiliriz o zaman. Psikolojide bulunan akış kuramına göre çok başarılı olan sporcularda, müzisyenlerde, dansçılarda kişi çok güzel bir şekilde konsantre olup akışa geçebiliyor. Bu esnada da çok enteresandır. Beynin ön kısmı, frontal lobdaki aktiviteler ciddi oranda azalıyor. Şahika Ercümen'i de yapmış olduğu bu sporda en tepelere taşıyan şeyin de akışa geçip başka hiçbir şeye odaklanmaksızın oksijenini daha verimli bir şekilde kullanabilme farkındalığını geliştirmiş olması diyebiliriz herhalde. Videoyu buraya kadar izlemiş olduğunuz için çok teşekkür ederim. Eğer bu video ilginizi çekmişse beğen butonunu kullanmayı ve diğer insanlara önerilmesini artırmayı, beğenmediğiniz şeyler olursa da yine aynı şekilde yorumlarda belirtip bu kanalın gelişmesine destek olabilirseniz çok sevinirim. Eğer bu tarz içerikler sizin ilginizi çekiyorsa, ki özellikle iş hayatındaki insanların çok ilgisini çekeceğini düşünüyorum, bu kanala abone olup zili açabilirsiniz ve yeni videolarım geldiğinde bilgilendirilmiş olabilirsiniz. Bu videoyu Şahika Ercümen'in söylemiş olduğu çok hoşuma giden bir sözle kapatmak istiyorum. Benim için hayat ilk nefes aldığımda değil, İlk kez nefesimi tuttuğumda başladı.